Merhaba. Bugün size düşey ara fonksiyonundan bahsedeceğim. Düşey ara fonksiyonu, iş hayatında ve kişisel çalışmalarınızda ihtiyaç duyacağınız en önemli fonksiyonlardan. Her zaman olduğu gibi konuyu tüm açılardan inceleyeceğimiz bir video olacak. Hadi başlayalım. Fonksiyonumuzun parametrelerini tanıyarak başlayalım. İlk sırada aramak istediğimiz şey, ikinci sırada aramak istediğimiz yer, üçüncü sırada kaçıncı sütunun getirileceği, dördüncü sırada ise eşleşme tipi yer alıyor. Yani formül bize bunu git burada ara, bulunca bu sayı kadar sağa git, değeri bu eşleşme tipine göre getir diyor. Hiç vakit kaybetmeden örneklerle inceleyelim. İlk örneğimizde formül kutucuğunu kullanacağım. Sonraki örneklerde formülü direkt hücre içerisinde oluşturalım. İlk örneğimizde başlayalım. Mehmet'i bu aralıkta ara, ikinciyi tam eşleşme ile getir. Gördüğünüz üzere Mehmet'i tabloda buldu ve hemen sağındaki sütunda yer alan soyadını getirdi. İkinci örneğimizde Mehmet yerine Mehmet'in ait olduğu hücreyi formülümüzde belirtelim. Bu hücreyi bu aralıkta ara, ikinciyi tam eşleşme ile getir. Bir önceki örnekte olduğu gibi bu da çalıştı. Üçüncü örneğimizin ikinci örnekten tek farkı, formülü aşağıya veya sağa kopyalama senaryolarıdır. Bu noktada formül sabitleme konseptini anlattığım videodan faydalanabilirsiniz. Yaptığımız şey özetle, formülü aşağıya veya yana kopyaladığımızda, formülün bozulmaması için bazı değerleri sabitlemek. Aramak istediğimiz değer için sadece sütunları sabitledik. Arama alanını ise tümüyle sabitledik. Formülü sağa kopyaladıktan sonra 2 olan sağa gitme değerimizi 3 olarak değiştirdik. Gördüğünüz gibi tüm değerler olması gerektiği gibi tablomuza geldi. Dördüncü örneğimizde sağa gideceğimiz sayıyı her seferinde manuel olarak yazmamak için atacağımız bir adım mevcut. Az sayıda sütunu bulunan tablolarda büyük bir vakit kaybı olmamakla birlikte sütun sayısı arttıkça zamandan tasarruf etmek için bir yöntem gündeme geliyor. O da sağa gideceğimiz sayı için bir hücreyi referans almak. Bir önceki örnekte hatırlarsanız 2'yi 3 yapmıştık. Bu sefer bunun yerine ayrı bir satırda bir kereye mahsus bir sıralama yapıyoruz. Ve formülü oluştururken sağa gideceğimiz değer için bu hücreleri referans gösteriyoruz. Ve yine formülümüz kusursuz çalışıyor. Şimdiye kadar hep tam eşleşme seçeneğini işledik. Beşinci örneğimizde de yaklaşık eşleşmeyi seçelim. Formüldeki tek fark son değerin 0 yerine 1 olması. Arama değerini değiştirdiğimizde oluşan sonuçlara dikkatle bakalım. Değer hangi aralıktaysa o gruba karşılık gelen değeri getirdiğini görüyoruz. Son olarak da VLOOKUP fonksiyonunu içeren daha geniş bir formül kuralım. Rakamı bulsun ve bize gösterirken seviye kelimesini eklesin istiyoruz. Düşey arayı yazdıktan sonra V işareti ile birlikte seviye kelimesini tırnak içerisinde yazıyoruz. Gördüğünüz üzere diğer fonksiyonlarda da olduğu gibi ihtiyaçlarımıza ve yaratıcılığımıza göre fonksiyonları birbirine entegre edebiliyoruz. Gelelim sıkça yapılan hatalara. İlk sırada hücreleri sabitlememe. Formülü yazdıktan sonra sağa ve aşağıya kopyaladığımızda sadece ilk hücre için çalıştığını görüyoruz. Çünkü çok fazla sabitlememe hatası içeriyor. Referansları olması gerektiği gibi sabitliyorum. Daha detaylı örnekler için formül sabitleme videomu inceleyebilirsiniz. Büyük tablolarla çalışıyorsak, düşey ara öncesinde arama yapacağımız kriterimizin tekrarlamadığına emin olmalıyız. Yoksa düşey ara ilk gördüğü, yani daha yukarıdaki sonucu getirecektir. Bir örnek yapalım. Ali değerini Ahmet değeriyle değiştirelim. Bahsettiğim gibi aramayı yaparken ilk gördüğü değer için sonucu getiriyor. Son hata tipimiz ise arama alanında metin şeklinde bulunan bir değer olması. Böyle bir hata ile karşılaştığımızda yapmamız gereken şey yeşil kulakçığa gelip rakama dönüştür demek. Getirilecek değer her zaman aranan değerin sağında olmalı.
Tabloda tekrarlayan veri olup olmadığının kontrolü yapılmalı. Kaçıncı değerin getirileceğini elimizde ya da gözümüzde sayıp vakit kaybetmiyoruz. Alanı seçerken sağ çaprazda oluşan kutucuktaki değeri baz alıyoruz. Hücre referanslarını önden düşünerek olası hataların önüne geçiyoruz. Zamandan tasarruf için formül kutucuğunu kullanmıyoruz ve formülü direkt hücre içerisine yazıyoruz. Düşey ara fonksiyonunu kapsamlı şekilde incelediğim bu videonun sonuna geldik. Videolardan anlık olarak haberdar olmak için kanal bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşünceye dek esen kalın.